Hepinize merhabalar. Tüy Diken Hikayenin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta da her hafta olduğu gibi sizlere korku dolu hikayeler anlatmaya çalışacağız. En azından deneyeceğiz. Geçen hafta olduğu gibi bugün yine 3 kişiyiz. Fakat bir oyuncu değişikliğimiz var. Dedik grubun bir kızını geri getirelim diyeceğim de. Testosteron çok yükseldi dedik, daha da yükseldi. Aynen. Ekin geldi, Kaan gitti. Nedense daha erkek. Herkes bilmiyorum. Geçen hafta olduğu gibi yine ilk hikayeyi ben anlatacağım. Ondan sonra sağ sol zaten 3 kişiyiz. Herkes bir hikaye anlatacak. Hadi bakalım. O halde hikayemize geçebiliriz. Artık izleyiciler bile bir nebze alıştı. Bu hikayede birçok hikaye gibi Japonya'da geçiyor. Elemanın bir tanesi abi Osaka'ya taşınıyor. O üniversite gereği. Böyle kendi başına hani bir eve çıkmayı düşünüyor. Fakat hani ucu ucuna yetiştiriyor ayın sonunu diyeyim. Para ihtiyacı var. Ya ben niye bir part time yapmıyorum? Sonuçta üniversite saatleri çok hani çakışmayan, gece yapılabilecek şeyler de var. Part time işler de var diyor. Bir tane böyle Japonya'da çok yaygın olan hani bizdekine kıyasla karaoke bara gidiyor. Karaoke bar dediğimde hani böyle orada herkesin için bize de tek tek gelmeye başladı. Herkesin kendi özel odaları var, sen biliyorsun. Sen bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun. Anlamıyorum. Herkesin böyle bir şey oluyor. Giriyorsun mesela, güzel ses yalıtımlı odaları var. Herkesin böyle odasına işte oda başı 2 mikrofon giriyor. Özel karaoke sistemi var filan. Öyle bilgisayardan müzik seçmiyorsun. Direkt sistemden müziğini kendin seçiyorsun falan. Çok harika bir şey yani. Japon. Japon. Ve hani orada tabii servis yapan elemanlar, yemek de sipariş verebiliyorsun. Alkollü, alkolsüz içecek her türlü şey var. Eleman işte gidiyor bir tane karaoke box diyorlar orada. Karaoke box'a başvuruyor. Elemanla böyle güzel geçiyor mülakat mekan sahibiyle. Bir 20 dakika falan sürdü diyor. Güzel geçiyor mülakat. Her şey kafasına adamın. Ödenen para miktarı da hoş. Gece çalıştığı için daha da yüksek miktar ödüyorlar. Tamam diyor, hani ben okeyim. Güzel der. Önümüzdeki hafta başlayabiliriz o zaman. Fakat diyor son bir şey daha sormam lazım. Hayaletlerle sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani diyor ben hayatımda da böyle bir soru duymadım. Kim diyor kime bu kadar düz bir şekilde böyle bir soru sorar? Hani diyor, tamam benim de şimdi Japonlar reikan denilen hani 6. his diye çevirebiliriz en basitinden. Böyle hani biraz daha bazı insanın göremediği şeyleri görme, hissetme muhabbetleri daha şeydir orada. Daha nasıl diyeyim? Halk arasında inanılan bir şeydir. Yani reikan kuvvetli derler. Kancilerini koydum. İşte hani biraz da tamam bende diyor reikan da hafif var ama öyle bir sıkıntı diyor yaşamadım bugüne kadar yani. Hani öyle direkt görmüşüm diyor, yok zaten. Yok dedim diyor yani ne sorun yaratacak hayalet, yok sorun olmaz niye ki dedim diyor. Yani hani burada çalışanların çoğu diyor iş şeyden bırakıyor. Ya işte ben burada bir tane küçük çocuk görüyorum bazen oda temizlerken, yok bir küçük çocuk duyuyorum oda temizlerken falan diyor, çok şikayet aldım. Ben de diyor hani gören inanan bir insan değilim ama uyarayım dedim diyor yani. Hani ne olur ne olmaz. İyi dedi diyor adam. Tamam dedim diye evime gittim. Neyse diyor aradan işte artık sızmışım diyor televizyonun önünde. Saat diyor böyle 1.30-2 falan gece. Telefon çaldı. Baktım diyor karaoke mekandan arıyorlar. Onu dedim diyor bu saatte diyor hani telefon ama dedim yani gece işi sonuçta. Hani test ediyorlardır belki gece uyanık mı acaba falan. Sesini düzeltiyor falan. Açıyor abi. Çocuk sesiyle bir daha ne zaman geliyorsun diyor telefon. Gitmedim diyor bir daha da diyor hiç adamın diyor aradıklarını açmadım, kapattım hepsini. Paşa paşa diyor üniversiteme devam ettim işe başlamadan. Yani. Yani 2 gram aç kalırım, uğraşmam hayaletle falan. Böyle yani işte ilk defa diyor bir hayalet gördünüz mü sorusunun ardından ilk defa bir hayalet sıkıntı yaşadığım olaydır yani bir anlatıyor arkadaş. Ay, düşünsene abi böyle. İşvereni çağırmış ama ya, resmen işvereni çağırmış yani. Senin Evet. geçen hafta anlattığım vardı ya işte geçen hafta yayınladığımız içerik. Ha. O adamı düşünsene kapıyı çalıyor sana. Burada kalabilir miyim? Biraz da şuraya bakmak istiyorum. O halde mikrofonu Ekin'e bırakıyoruz. Tamam, şimdi senin hikayenin de geçtiği üzere benim hikayem de Japonya'da geçiyor. Yaşanmış bir olay bu. Haberlere falan da konu olmuş bir olay hatta. Anlattıklarımızın çoğu zaten. Japon haberlerinde insanlar görmese de Yani. yalan. Bazıları. Nedir onun adı? Şimdi kuzeyde Niigata tarafında yanlış hatırlamıyorsam. Japonya'nın, yani Türkiye'nin kuzeyine göre dersen işte Karadeniz'in biraz altı. Ha. En üstteki Hokkaido kocaman adayı saymazsan. Ondan sonra Niigata'da işte geçen bir olay. Bir tane duvar var, tamam mı? İşte
bir yer olmayan, işlek olmayan bir yerde bir duvar var, böyle bahçe duvarı. Bu bahçe duvarını sürekli böyle yıkıp yeniden yapıyorlar, yıkıp yeniden yapıyorlar böyle. Ama parça parça. Ve insanlar da sürekli bu duvarla alakalı belediyeye şikayette bulunuyorlar, tamam mı? Sebep de şu, ne zaman önünden geçseler zaman zaman işte böyle ne bileyim ağlama sesleri, kadın erkek hani. Ondan sonracıma işte ne bileyim telefon sesleri, ondan sonracıma böyle hani kurtarın beni tarzında böyle hani minik böyle fısıltılar falan böyle hani İnsanlar batıda ağlama duvarına ağlıyor. burada duvar ağlıyor. oradan çıkıyor böyle aradan bayırlı. Ondan sonracıma neyse bir gün biri önünden geçerken telefon çalıyor. Ondan sonra duvarın içerisinden telefon çalma sesi geliyor. Adam en sonunda yani o daha önce de başına gelmiş herhalde. Gidiyor hani böyle şey yapıyor hani içeri böyle tıklatıyor. Ondan sonra duvarın içerisinden ağlama sesleri gelmeye başlıyor bu sefer ve bir inleme sesi böyle tarzında. Ondan sonra ne oluyor bilmem ne falan diye polisi arıyorlar. Duvarı yıkıyorlar. Duvarın içerisinden 9 tane kadınla erkekli ceset çıkıyor. 10'uncusu da yaşıyor, adam kurtarıyor işte kadını. Anladım. Neden yapıp yıkıyorlar dedin ya sürekli anladım. Bunun da sebebi şöyle, belediyenin yaptığı bir duvar değil bu. Kötü oğlum bu. Ondan sonra belediyenin yaptığı da bir duvar değil. Belediyenin hani sadece hani şikayetleri biliyorlar. Hani tamam vakti zamanında oraya bir duvar yapmışlar ama duvarla ilgili herhangi bir çalışma yapılmıyor yani. Böyle ne bileyim hayat kadınları olsun, üniversite öğrencileri olsun, iş adamları, borçları olan iş adamları falan filan. Artık kim nereye ne yaptırıyorsa kesip duvara. Direkt mafya hareketi bu arada çünkü benim hani duyduğuma göre neden hani nereden demiyor okuldayken anlıyorsam bizim hocalardan birinden duymuştum. Evet işte. Kagoşma'da da oluyor aynı olay. Benzer bir olay. Bir tane Rus turist yanılmıyorsam kız gidiyor kayboluyor abi tamam mı? Ulaşamıyorlar filan. Böyle neyse hani en son neredeydi? Şurada işte partiye gitmiş vesaire. Gidiyor abi mekanını arıyorlar. Bir tanesi sürekli kızın telefonu hala çalıyor çünkü şeyde hani kapanmamış. Çekiyor. Çekiyor. Abi arıyor duvardan böyle telefon sesi geliyor. Duvara bir yıkıyor kızın cesedi var içinde. Böyle. Telefon elinde duvara gömmüşler kızı. Yani Sonra Japonya'da niye hayalet var? Niye? Sonra niye bütün hikaye Japonya'da? Olur tamam, duvara adam Abi, mı gömülür lan? O şey yanlış bilmiyorsam ama bayağı bir mafya hareketi yani çok pis bir şey ya abi of. Ya. Düşünsene oğlum. O ne? Abi yaşıyor düşünsene. Borcum var filan zaten sürekli mafyadan korkarak yaşıyor. Yaka paça tutup üstüne duvar yapıyorlar böyle. Bir de anlaşıldığı üzere canlı yapıyorlar Aynen. o duvarı yani. Abi bir de yani Bir de sağlam da yapıyorlar, ölmüyorsun da içeride. hemen ölmüyorsun yani. Nasıl nefes alabiliyorsundur muhtemelen. Taktiğini tekniğini hiç düşünmedim. Abi çok garip yani. Abi rahatsız bir durum ya. Hani İlginç şimdi aslında bu. şey vardır ya filmlerde böyle Evet. olur ya böyle Amerikan filmlerinde yaşın evden de cameyi falan diye ayağını böyle betona basar suya atarlar falan. O bile bunun yanında böyle insani kalıyor yani. Yani boğuluyorsun, ölüyorsun. Hayvan. Açlıktan. Hayvanlar. ölmesi gibi. Pardon mafya abi özür dilerim. Yakuza beni dinliyorsan eğer şaka. Gitti ne olur. gitti Pinky Promise gitti. Ha, gitti. Ben o kuş parmağını kesiyorum önümüzdeki hafta. O da şey atıyorum Duvara mafyada gömmesinler bir diye. üstüne bir yamuk yaptın yanlış ya da hani verdiği bir şey düzgün yapamadın. Özür mahiyetinde kuş parmağını kesiyorsun. Onun olayı da şöyle. Normalde Ya duvara gömsünler daha iyi. Biraz daha yaşarım kurtulurum hani. şeyde abi kılıç kullanırken Japonya'da hani asıl kılıcı kendo dediğimiz şeyde de kılıç sanatında da aynı şey var. Kılıcı tutuyorsun ya böyle. Kılıcın altı kuş parmağının üstüne oturuyor. Yoksa hani tam istediğin gibi tutamıyorsun kılıcı, düzgün kullanamıyorsun. Çok eskilerden kalma bir şey. Ta samuraylık döneminden falan. Böyle işini yapamaz zaman kuş parmağı kesersen sen kılıç ustası olarak hayatını bitiriyorlar. Sen de iste abi. Tamam. Şimdi geçen hafta normal bir hikaye anlattım. 2 saat önce. Geçen hafta o. Benim için zaman çok hızlı geçiyor. Gene paranormale bir geri dönüş yapıyor. Hoş geldin. Evet. Şimdi bu gene tabii benim başıma gelmeyen hikaye anlatmıyorum. Burada başka hikaye anlatmıyoruz. Bu arada evet senin o yanını seviyorum. Sadece başına gelen Başıma gelen. anlatıyorsun. Çünkü çok güzel bir hayatım var. Başa gelen çekilir. Bizim anlatmıyorum. Eki gitsin bekleyelim. Tamam. Ha, uyuyordu ya sen. Aha, Yine daha uyumaya güzeldi gel. o zaman. Aynen abi Ben sen gel geleyim Kaan abi, ya. ben Değiş geleyim. oyuncu değil. Tabii siz şaka sandınız ama biz bu iğrenç espresinin üzerine Ya. Ekin'i kameranın arkasına koyduk. Ekin seyircilerden bir özür diler misin? Çok özür dilerim. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Devam edebiliriz. Tamam. İşte abi
Abi olay benim başıma geldi. Bizim evin orta, şimdi bizim ev ortada duruyor. Yani neyin ortasında duruyor? Şunun ortasında duruyor anlatınca. Burada bir tane, şimdi Baştan al istersen. hayır kamera görüyor muyum? Şu elim olsun tamam mı? Görünüyor. Gözüküyor. Bizim ev burada. Şurada bir tane mezarlık var. Şurada bir tane mezarlık var. Şurada bir tane mezarlık var. Burada da polis akademisi var. Gölbaşı mezar üçgeni mi? Buraya giden uçak düşüyor. Evet. Ama burada polis akademisi var. O yüzden güvendeyiz. Bugün bir şey var bizde, yemin ediyorum ya. Neyse. Çocukken oraya da 2000'lerde falan taşınmıştık. İşte ilk zamanlarda etrafı geziyorum merak ettiğim için. Çocuk. Gittim buradaki mezarlığa. Oradaki mezarlıkta geziyorum yani mezarlığın etrafında geziyorum. Hani böyle kuzenim vardı o zaman. Korkalım işte muhabbetine. Efendi gittik böyle. Orada bir tane ev kapı anahtarı vardır ya. Bu eski evlerin Evet. diyorsun. Hani şöyle girintili çıkıntılı şey var. Büyük, büyük Aynen. anahtarlardan. Onlardan bir tane var böyle pasta. Dedik ne güzel mezarlıkta anahtar bulduk. İşte eğlencesi olur bir gün birilerini korkuturuz hikayesini anlatırız. Çünkü çok mantıklı bir... Aha. Bir gün birilerini korkuturuz hikayesini anlatırız diye. Neyse. İşte aldık anahtarı geldik. Programı senin için yaptık biz aslında. Bugünler için. Aldık anahtarı geldik eve. İşte ben bildim işte pasını çıkarttım bilmem ne. Biraz da neye sirkeye mi yatırdım bir şey yatırdım. Pası çıktı üstünden yani. Altın rengi böyle anahtar. Düz, tertemiz ama anahtarda hiçbir şey yani bayağı pasını falan böyle zımparayla falan çıkarttık. Dümdüz güzel anahtar böyle. Ne güzel de anahtarmış. Antika satarız falan dedik. Çocuk aklıyla o kadar oluyor yani. Neyse aldık ama kısmı yok. Alttaki o tırtık kısmı yok. Sadece çubuğu var. Anahtar var. Böyle bir anahtar. Anahtar bile değil aslında. Yani çubuk. Tutmalı çubuk. O var. Ama kırılmış orası belli. Neyse onu aldık getirdik eve. İşte akşam yattık uyuduk. Ve işte benim odadaki kapıyı biliyorsunuz hepiniz. O cam falan kırık falan. Evet, o kapının girişi o anahtardan. O küçük anahtarın deliği oradan. Neyse biz yattık akşam işte. Ben gördüm rüya. Ben rüya gördüm yani. Kuzenim görmemiş o rüyayı da ben gördüm. Yattım abi böyle işte oluyor. Kapı açılıyor işte benim elimde o anahtarla yani etkisine kalmışımdır diye çocukken öyle düşündüydüm yani en azından. Anahtarı sokuyorum kapıyı açıyorum işte. Birinin evine falan giriyorum böyle. Ya o anahtarla işte merhaba falan diye geziniyorum böyle. İçeride bir tane amca var. Karşılıyor merhaba çocuğum nasılsın falan diyor. İyi. Böyle muhabbet ediyoruz. Süt falan veriyor bana. Böyle gereksiz bir rüya gördük. Yani o kadar süt içtim. Eyvallah dedim çıkıyorum böyle. Neyse. Sabah kalktık. Anahtar kapının üstündeydi. Benim kapıya biz takmadık. Anahtar kapının üstündeydi sabah kalktığımda. Ve kapı kapalıydı. Normalde benim kapı açık. Zaten camı kırık olduğu için yani ortak camı zaten kırık olduğu için kapanın bir anlamı olmuyor. Kapalı kaldık böyle. Anahtarı aldık oradan. Anahtarın üstünde normalde yoktu. Bir şey yoktu. Düz anahtarın üstünde 2 yazıyordu bir tane aldığımda. Sonra anahtarı geri götürüp attık. Mantıklı. Korktuk ve attık ama çok tatlı bir amcaydı. Yani hiç böyle korkmadım rüyamda falan hiçbir şey olmadı. Süt içirdi bana. Sana yemek verin sen çok seviyorsun zaten. Sütü içirip kapıyı da kapatıp çıkmış amca. Aynen abi anahtar üstündeydi ve böyle gayet üzerinde 2 numarası vardı. 2'nin ne olduğunu çözemedik. Sonra gittik mezarlığa bıraktık. Mezarlıkta baktık 2 ile alakalı bir şey var mı diye. Yani adamın ölüm yılında bir 2 var ama hani bir sürü 2 var yani. Tabii canım ya sonuçta bir rakam sadece. 4 gece daha dayansaymışsın bence orada yazardı tarih bulurduk adamı ondan sonra. Oğlum ben filan bekliyordum. Çok saçma olacak film senaryosu gibi ama 2 yazıyordu sabah 1 yazdı abi. Bir sonraki bulan kişi amca ne yapacak acaba? Aynısı bende de. İşte gerizekalılar aynı şekilde düşünüyor. Güzelmiş. Korktuk ama yani ben bizzat o kadar korkmadım çünkü amca çok tatlıydı. Yani korkulu ama değilli ama doğru program. Doğru program. Özben eğer bizi izliyorsan doğru program. Öyle işte o zaman. Bence yeterince zaman geçti bugün. Bir hikaye daha anlatmayayım. Buna bir sürü şey konuştuk ya. Haftayı beklersiniz artık inşallah. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çan önemli. Çan önemli. Gerizekalı. Tutuyoruz böyle şeyleri. Bu nasıl ayrı düşün getirelim bunu böyle gelsin çıksın. Çanını sallayalım böyle. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Anahtar bulursanız da alıp yani gerçi amca var ya. Aynen. Ne öğrendik bugün? İnsanları duvara gömmeyin. O var. Aynen. Öldürmeyin kimseyi. Bay bay.